Herkese merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için orijinal un kurabiyesi hazırlayacağım. Un kurabiyesi yapmak çoğu kişiye zor geliyor. Fakat dikkat etmeniz gereken birkaç tane püf noktası var. Bunlara dikkat ettiğinizde çok güzel kurabiyeler hazırlayabilirsiniz. İlk olarak 250 gram tereyağını kısık ateşte yakmadan eritelim. Daha hızlı soğuması için tereyağımızı bir kaseye alalım. Tereyağının içerisindeki beyaz olan kısımların yağdan ayırt edilebilmesi için donması gerekiyor. Erittiğimiz tereyağımız buzdolabında dondu. Kaşıkla kaseden alıyoruz. Gördüğünüz gibi altta biriken sütlü kısım kaldı. Bunu kullanmıyoruz ve bir kenara ayırıyoruz. Tereyağının üzerine 1 su bardağı pudra şekerini ekleyelim ve elimizle tereyağı ve pudra şekerini karıştırarak eritelim. Üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı nişasta ekleyelim ve yoğurmaya devam edelim. Bir paket vanilin elekten geçirelim ve kurabiye harcını ilave edelim. 5 su bardağı unu da azar azar elekten geçirerek harca ilave edelim. Elimizle hamuru karalım ve yoğuralım. Bu kurabiyede kabartma tozu kullanmayacağız. Hamurum hazır. Toplamda 5 su bardağı un kullandı ve yumuşacık bir hamur elde ettik. Elimize bir parça hamur alalım ve silindir şeklinde yuvarlayalım. Hamurun üzerine ve yanlarına çatalla çizikler atalım. Kurabiyelerimizi bir bıçak yardımıyla 2,5-3 parmak genişliğinde keselim. Kestiğimiz un kurabiyeleri çok yumuşak,
Bir spatula ile düzgünce alalım ve fırın tepsisine yerleştirelim. Tepsiyi yağlamadım. Zaten yağlı bir hamur olduğu için yağlamaya gerek duymadım. Tüm harcı aynı şekilde silindirler oluşturalım. Çatalla çizikler atalım ve bıçakla keserek fırın tepsimize yerleştirelim. Kurabiyeler fırına girmeye hazır. Önceden ısıttığımız 150 derecelik fırında ilk 10 dakika 150 derecede, 10 dakikanın sonunda dereceyi indirin 100 dereceye, 5 dakikada bu ayarda fırında pişsin ve toplamda 15 dakikada un kurabiyeleri hazır. Kurabiyelerim çok güzel piştiler. Hiçbir şekilde üzerleri renk almadı. Tabanı da çok güzel pişmiş. Kurabiyeye dokunduğunuzda üst kısımlar yumuşacık, elinizi değdirdiğiniz anda orijinal un kurabiyesinin özelliklerini gayet güzel taşıyor. Soğuyan un kurabiyelerimizin üzerini pudra şekeriyle kaplayalım. Kimisi üzerini bol pudra şekerli sever, kimisi ise pudra şekeri serpmeden sever. Her iki şekilde de şahane bir un kurabiyesi. Dış katmanına dokunduğunuzda kurabiye elinizin ısısıyla dağılıyormuş gibi bir his uyandırıyor. Tadına baktığınızda ağızda eriyor ve damak çatlatıyor. Herkes bu tarifle orijinal un kurabiyesini yapabilir. Tarifimi buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olmayı, yeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilinizi açmayı unutmayın. Her hafta birbirinden güzel tariflerle bu kanalda sizlerleyim. Yeni bir tarifte daha görüşmek üzere, hoşça kalın. Hepinize sevgiler.